Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için heyecan dorukta. Sezon finalinde yaşanan çarpıcı olaylar sonrası herkesin aklında tek bir soru var. Şimdi ne olacak? Aileler nasıl etkilenecek? Işıl'ın planı çökecek mi? Asude ve Abdullah aşkı başlayacak mı? Kıvılcım'ın bebeğine bir şey olacak mı? Nursema ve Firaz'ı neler bekliyor? Doğa ve Fatih ilişkisi nasıl bir yol izleyecek? Hepsi ve daha fazlası bu detaylı analiz videomuzda sizleri bekliyor. Videomuza geçmeden önce gelin küçük bir yoklama yapalım. Eğer Kıvılcım'ın bebeğine bir şey olmasın diyorsanız hemen videomuzu beğenin. Bu konuyu önemseyen kaç kişiyiz birlikte görelim. Ayrıca siz de dizide en çok hangi karakteri seviyorsunuz ve yeni sezondan neler bekliyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hazırsanız Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon detaylı analizine başlıyoruz. Sezon finalinde Mustafa'nın kendini kaybettiği o şok edici anlar hepimizin kafasına kazındı. Fatih ve Işıl'a saldırması, aileyi darmadağın etmesi ve kontrolden çıkması izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Peki yeni sezonda Mustafa'ya ne olacak? Ben Mustafa'nın olayların ardından akıl hastanesine yatırılacağını ve burada uzun bir süre tedavi göreceğini düşünüyorum. Bu noktada senaristlerin bir zaman atlaması yapması oldukça olası. Yani yeni sezona birkaç ay ya da belki bir yıl sonrasından başlayabiliriz. Böyle bir zaman atlaması ile birlikte hastane sahneleri de yine dizinin merkezinde olacak gibi görünüyor. Mustafa'nın tehlikesi bir süreliğine ortadan kalksa da Işıl için tehlike hala bitmiş değil. Işıl her ne kadar Koray'ın ortadan kalkmasından büyük bir mutluluk duysa da Mustafa onun yeni hedefi olacak. Işıl'ın gözünde şimdi en büyük tehdit Mustafa. Çünkü Mustafa kontrol edemediği bir karakter ve her an ortalığı yeniden karıştırabilir. Işıl karakteri uzun zamandır izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Ne istiyor? Gerçek amacı ne? Alev'den en büyük farkı da bu. Alev Abdullah'ı gerçekten seviyordu ve yaşadığı her olayda ailesine, Pembe'ye ve diğerlerine belirli bir sınır çerçevesinde yaklaşmıştı. Yani Alev'in duygusal bir çizgisi vardı ama Işıl öyle değil. Işıl ilk andan itibaren özellikle Pembe'ye hedef aldı. Onu ortadan kaldırdı ve ardından aileyi yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Onun motivasyonunun sadece bir intikam olmadığını düşünüyorum. Işıl bence Ünal ailesinin servetine ve şirketine göz dikmiş durumda. Abdullah'ı manipüle ederek onun güvenini kazandı ve büyük ihtimalle şirketin yönetimini tamamen ele geçirmek için daha da tehlikeli planlar yapacak. Yeni sezonda Işıl'ın hikayesi bu çizgide devam ederken ben birkaç bölüm sonrasında Işıl'ın planlarının bir çökeceğini ve bu sezon içerisinde onun sonunu göreceğimizi düşünüyorum. Işıl, senaristler tarafından uzun süre korunmayacak bir karakter gibi. Çünkü hikayede bir noktada adalet yerini bulmak zorunda. Asude ise yeni sezonda çok daha etkili bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Sezon finalinde abisinden yardım istemesi, Asude'nin bu savaşa daha güçlü döneceğinin sinyallerini verdi. Ben Asude'nin abisiyle birlikte Ünal ailesinin karşısına ciddi bir şekilde dikileceğini ve şirkette yavaş yavaş söz sahibi olacağını düşünüyorum. Üstelik Asude ve Işıl arasında adeta bir satranç oyunu izler gibi olacağız. İki taraf da birbirlerine hamle üstüne hamle yapacak ve bu mücadele izleyenler açısından dizinin en heyecan verici kısımlarından biri olacak. Peki Asude ve Abdullah arasında bir aşk yaşanır mı? Bence evet. Işıl'ın gerçek yüzü ortaya çıktıktan ve Abdullah adeta yıkıldıktan sonra Asude'ye karşı bir yakınlık gelişecektir. Yalnız kalan Abdullah kendisine destek olan Asude'ye karşı duygusal bir bağ kurabilir ve bu da iki aile arasındaki savaşın iyice kızışmasına yol açabilir. Yeni sezonun temel çatışmalarından biri bence tam da bu olacak. Asude ve Abdullah'ın yakınlaşması Ünal ailesini ve Asude'nin ailesini ciddi bir şekilde karşı karşıya getirecek. Öte yandan sezon finalinde hepimizin yüreğini ağzına getiren bir sahne izledik. Kıvılcım bebeğini kaybetme tehlikesi yaşadı. Peki ne olacak? Ben Kıvılcım'ın bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geleceğini düşünüyorum. Kıvılcım ve Ömer zaten ilişkileri boyunca yeterince sınandılar. Ayrılıklar, zorluklar, türlü badireler derken bu çiftin bir travma daha yaşaması hikaye açısından fazla olurdu. Bu yüzden yeni sezonda Kıvılcım ve Ömer'in romantik anlarını bol bol göreceğiz. Bebeğin doğmasıyla birlikte bu çiftin hikayesi biraz daha huzurlu ve sıcak bir noktaya taşınacak gibi görünüyor.
Belki yeni sezonda Ömer ve Kıvılcım'ın aile olma yolunda yaşadıkları komik ve tatlı anlar da dizinin temposunu dengeleyecek. Gelelim izleyicilerin en sevdiği çifte, Nursema ve Firaz. Bu ikili zaten zorluklarla dolu bir ilişkiyi ayakta tutmayı başardı. Aralarına aileler, yasaklar, engeller girdi ama hepsini aştılar. Fakat Pembe'nin ani vefatı Nursema'yı derinden sarstı ve bu da çiftin ilişkisini oldukça yıprattı. Sezon finalinde yeniden bir araya gelen Nursema ve Firaz'ın yeni sezonda yaralarını birlikte saracağını ve romantik anlara bol bol yer verileceğini düşünüyorum. Hatta Nursema'nın hamile olduğunu öğrenebiliriz. Böyle bir gelişme izleyiciyi de oldukça mutlu eder. Çünkü bu çift artık mutluluğu fazlasıyla hak ediyor. Senaristler bu çifti önümüzdeki sezonda biraz daha ön plana çıkararak dizinin duygu yükünü dengeleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim yeni sezonda yepyeni bir hikayenin bizleri beklediği Doğa ve Fatih aşkına. Fatih ve Doğa uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşadılar. Birbirlerinden tamamen kopmuşken yeniden bir araya geldiler ve yeniden evlendiler. Fatih nihayet Defne meselesinde bir hata yapmadı ve geçmiş hatalarından ders çıkardı. Yeni sezonda bu ikiliyi bekleyen yeni sınavlar olacak. Ama bu defa konu sadakat ya da yasak ilişkiler değil. Doğa ve Fatih'in ilişkisi artık daha olgun bir seviyede devam edecek. Büyük ihtimalle bu sezon onların aile hayatında karşılaşacakları problemler, iş hayatındaki çatışmalar veya belki de Doğan'ın kendi kişisel yolculuğu üzerine kurgulanmış olaylar göreceğiz. Çünkü bu ikili geçtiğimiz sezonda oldukça arka planda kaldı. Bu sezon senaristler onların ekran süresini arttırarak beklenmedik gelişmelerle seyirciyi şaşırtabilirler. Ayrıca yeni sezonda diziye yeni karakterler dahil olacak. Asude'nin abisi ve ailesi hikayeye katıldığında denge tamamen değişecek. Bu yeni karakterler özellikle şirket içindeki güç savaşını daha da karmaşık hale getirecek. Bence dizide bu sezon geçmişte kalan bazı karakterlerin de geri dönüşü olabilir. Koray'ın ortadan kalkması her ne kadar Işıl'ı rahatlatsa da onun geçmişte bıraktığı sırlar veya bağlantılar yeniden gündeme gelebilir. Özetlemek gerekirse Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda daha da büyüyen bir savaş izleyeceğiz. Asude ve Abdullah'ın yakınlaşması, Işıl'ın çöküşü, Nursema ve Firaz'ın romantik hikayesi, Doğa ve Fatih'in yeni dönemi, Kıvılcım ve Ömer'in bebekleriyle kuracakları aile hepsi yeni sezonun en heyecanlı başlıkları olacak. Aileler arasındaki çatışmalar derinleşecek, entrikalar artacak, romantizm de eksik olmayacak. Seyirciyi ekrana kilitleyecek tempolu bir sezon bizleri bekliyor.